Allah dinlemesin. Hello People'a yorum yazıyorsun. Peki. Hadi bakalım ne cevap verecekler. Yeter yeter yeter. Güzel miydi kavurma? Güzel. Marmaris'ten geçerken Muğla merkeze geldik. Aslında Köyceğiz'e doğru gidecektik ama burada Nezih Genç'le birlikte arabanın eksiklerini tamamladık. Arabanın eksikleri hiç bilmiyor. Arabanın eksikleri hiç bitmiyor, evet. Eksikler tamamlandıktan sonra bugün de biraz işimiz vardı. Kalalım dedik. Sonra birden aklımıza geldi. Dedik ki her yeri geziyoruz. Muğla'ya bağlı bütün ilçeleri, Muğla'nın adının önüne geçen ilçeleri geziyoruz. Köyceğiz'i, Marmaris'i, Bodrum'u. Ama biz Muğla merkezi hiç gezmedik. Ve bugün Muğla merkezi gezmeye karar verdik. Bakalım Muğla merkezde neler varmış. Gördük. Arabamızı buraya Muğla Ulu Cami'nin önüne park ettik. Ulu Cami hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir gidip bakalım. Ulu Cami neymiş, tarihi neymiş, eski miymiş? Eski olduğu belli de ne kadar eskiymiş, önemli olan o. Kısacası cami gezmeleri başlıyor. Haydi bakalım gidelim. ...1344 yılında yapılmış. Hicri miladi. Bakacağız. Miladi 1344. Cami 1344 yılında Menteşe beylerinden İbrahim Bey tarafından yaptırılmış. İlk yaptırıldığında toprak kubbeliymiş. Daha sonra kubbe ilave edilmiş. 1800'lü yıllarda tamir görmüş ve daha sonra yanmış cami. Yandıktan sonra komple bir daha bir tamir görmüş. Bu son hali. Çok minicik bir cami. Tabii cuma namazı kapasitesi 50 kişiymiş şu anda salgın döneminde. Ufacık bir cami. Yukarıda bir bayanlar bölümü var. Muğla küçük bir yer. Merkez olarak. O yüzden çok fazla adı duyulmamış bir yer. Muğla'da turizm çok fazla yok. Bacalı sanayi çok fazla yok. Bu nedenle de genelde yerlilerinin yaşadığı bir yer. İlçelerinde çok fazla göç alıyor. Çok fazla dışarıdan gelenler var ama merkezde sadece yerliler yaşıyor. Hadi bakalım şimdi şu daracık sokaklarda bir ilerleyelim. Bakalım başka nereler varmış. Muğla'nın daracık sokaklarının önündeyiz. Aralarda yürüyoruz, sokakları keşfediyoruz. Bakın şimdi bir 3 yol ağzındayız. Burası böyle bir yol, o da ikiye ayrılıyor ileride. Buradan da böyle gidiliyor. Biz Şahidi Camisi'ni arıyoruz. Bakalım neredeymiş. Buldun mu? Oo, çok yokuşlu bir de sokaklar. Hatay'da vardı böyle eski. Öyle bunu. Muğla'nın içinde böyle sokaklara rastlayacağımızı hiç düşünmemiştim. Biz hep dışından giriyoruz, çıkıyoruz. Çok modern bir şehir görüntüsü veriyor. Oh. Evet, benim nefes almalarımı duymaya başlayacaksınız artık. Kesiliyorum gene. Burada dinlenme yeri var. Yokuş çıkanlara. Bu Şahidi Camisi'ne nereden gidiliyor acaba? Şuradan solu dön, Hı hı. oradan direkt gidin gari. Tamam, sağ olasınız. Sağa solu saplı direkt git, cami önüm geliyor ablaya. Tamam, sağ olasın. Sokaklar çok fena kömür kokuyor. Hava birazcık serin. Muhtemelen herkes kömür yakıyor burada. Ya da odun yakıyor. Ama kömür kokusu geliyor. İşte bir sokak. Neyse. Buradan mı? Dümdüz gitmeye ne gelecek diyorlar bir de. Gene döndük. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Yukarı doğru gidiyor. Höre. Çıkıyor oğlum. Höre yukarı doğru dediler. Çok yorulduk. Sürekli çıkıyoruz. Çık çık.
Çık bitmiyor. Aa, bulduk. Orada bir Şahidi Camisi tabelası gördüm. Bir de cami geziyoruz diye beğenmiyorsunuz. O camileri bulmak için biz neler çekiyoruz? Sizin haberiniz var mı? Şahidi Camii ne tarafta acaba? Devam edin. Ben hemen sol tarafı söyleyeyim. Sağ olun. Şimdi ne sordun diyeceksin. Düzde gidiyor olabilirdi bir umut. Yokuş çıkmadan gideceğizdir belki diye düşündüm. Ama evet. Oo, eski Moğol evlerinden. Şuradan görünüyor kenarda. İşte Şahidi Camii. Oh. Bunlar dışarıdan böyle dümdüz evler gibi görünen. Ama şöyle biraz görünebiliyor. İçeride avluları, bahçeleri, yaşam alanları geniş geniş olan evler. Aynı dizilerde, filmlerde olduğu gibi. İşte girdik. Şu anda Şahidi Camisi'ndeyiz. Şahidi Camisi şuradaki tabelalarda da göründüğü gibi Şeyh Şahidi adına yaptırılmış bir cami. Hüdayi Efendi babası 912 yılında öldüğünde Şeyh Şahidi'nin yaklaşık 10 yaşlarında olduğu söyleniyor. Kendisi bir Mevlevi dedesiymiş ve çok ilim sahibi bir insanmış. Pek çok ilde ta Afyon'a kadar Mevlevi hanelerde sohbetler ettiği, vaazlar verdiği söylenmekte. Buraya gördünüz ne zorluklarla çıktığımızı. Türbenin içindeyiz ve caminin içindeyiz şu anda. Ama maalesef cami böyle bir durumda. Kapısında kocaman bir asma kilit var. Görüyorsunuz minare aslında ayrı bir bina. Ve caminin aslında bir zamanlar Mevlevihane olarak kullanıldığı düşünülüyormuş. Çünkü ortasında Mevlevi semazenlerin dönmesi için yuvarlak bir alan varmış. Daha sonradan burası da camiye çevrilmiş. Ve bu minare ilave edilmiş. Tamamen bağımsız bir minare. Evet, işte görüldüğü gibi ortasında böyle geniş yuvarlak bir alan var caminin içinde. Camdan gösterebiliyorum size, biraz parlıyor. Burası semahane olarak kullanılıyormuş. Burası bir Mevlevihane, Muğla Mevlevihanesi aslında. Muğla Mevlevihanesi'nin Hüdayi Efendi tarafından kurulduğu düşünülüyor. Hüdayi Efendi'nin oğlu Şeyh Şahidi de yine burada dedelik yaptığı için burası onun adına anılan bir cami, Şahidi Camisi. Kendilerinin mezarları burada. Buraya bakalım. Türbeyi açık bırakmışlar. Burası Şahidi Hazretleri'nin kabri. Burası da babasının, Hüdayi Hazretleri'nin kabri. Camileri görünce, böyle kapalı görünce bizim neden kızdığımızı anlıyor musunuz? Ne zorluklarla çıkıyoruz, buluyoruz. Cami, mahalle arası camisi burası ve kapalı. Türbe açık ama cami kapalı. Yolların yokuşta olmasının faydası. Tepeden böyle camiye bir çekim yapabiliyoruz. En azından dışını güzel görelim. Aslında çok tertemiz restore edilmiş bir cami burası. Affedersiniz. Bu cami ne zamanlar açılıyor acaba? Vakit namazlarında açılıyor mu ki? Vakit namazlarında açılıyor. Onun haricinde kapalı. Evet. Anladım. İmam yakınlarda mıdır? İmam biraz evi uzak buraya. Gidiyor geliyor o zaman her vakit. Geliyor. Tamam, teşekkürler. Şimdi caminin yanından doğru aşağı iniyoruz. Camiyi gezemediğimiz için çok üzgün olabiliriz. Ama şu anda çok mutluyum. Neden? Çünkü artık yokuş aşağı iniyoruz. Oh be. Ben mutlu değilim bundan. Neden? Çünkü ben tavşan gibiyim. Kanguru. Yok tavşan. Bak ceplerinde var kanguru. Ha, peki kanguru. Kanguru olarak Ben yokuşu hızlı çıkar, inişi zor inerim. ben de tam tersiyim. Biz hiç anlaşamıyoruz bu konuda, ne yapacağız? Ortada buluşalım. Ortada buluşalım, düz yoldan gidelim. Oo, ne haber köpek? İyi günler. Şahide Kültür Merkezi. Burada bir Şahide Kültür Merkezi var. Peki durum nedir? Asma kilit. Çok kültürlendiğimiz için. Asma kilit. Varmış. Burada herkes kültürlenmiş, artık kültüre gerek kalmamış.
Haluk senin boyun uzamış. Arkadaşlar Haluk'un boyu uzadı. Dev gibi oldu. Bakar mısınız? Apartmanın en üst katından kiremitlere dokunabiliyor artık. Vay. Allah dinlemesin. Neredesin sen? Çık dışarı. Ha, bir de kapının arkasındasın peki. Kesin dışarı o kadar bir şey bu. Sesi öyle gösteriyor. Wow, ne güzel bir ev. Açık mı bilmiyorum ama burası Zahire Pazarı. Burası da Muğla'nın ünlü yerlerinden bir tanesi. Ha, açık. Atlı arabaların vesairelerin girmesi için böyle kocaman kapılar yapılmış ama insanların girebilmesi için aralarına küçük kapılar yapılmış. Kilitlemeyici de. Burası Muğla'nın Zahire Pazarı. Şimdi kimsecikler yok. Şu anda sanki zaman tünelinde geziyormuşuz gibi. Burası tamamen eski zamanlardan kalma bir çarşının içi. Ben çok eskiyim demek ki. Burada gayet rahat yürüyebildim ben de. Asfaltta yürüyemiyorum. Dükkanların önünde böyle kepenkler var. Onları açıp mallarını sergileyebiliyorlar. Tabii. Burası Muğla'nın tarihi yapılarından birisi. Burası Koca Han diye geçiyordu eskiden. Parça parça bölündü şu an. Farklı yerlerde farklı şeyler oluştu, hanlar oluştu. Burası Zahire Pazarı diye geçiyor artık. Han olarak geçmiyor. Siz iğne oyaları mı satıyorsunuz, kendiniz mi yapıyorsunuz? Biz kendimiz yapıyoruz. Usta öğreticilik belediye bünyesinde usta öğretici olarak çalışıyoruz. Esas şeyimiz iğne yası. Anadolu'muz iğne yası ama bir arkadaşımız iğne yasının yanında maske yapıyor. Bir arkadaşımız bebekler yapıyor, çantalar yapıyor. Onları da satıyorsunuz. Evet. İğne oyaları çok güzel. Evet. Kendi yaptığımız el işlerini belediye sağ olsun bize yer gösterdi. Kira ödüyor musunuz buraya? Yok, belediye dedim ya usta öğreticilere, kendi bünyesindeki usta öğreticilere yer gösterdi. O şekilde ücret aldı. Çok güzel. Hı hı. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne demek? Zahire Pazarı ve çevresindeki dükkanların özelliği, belediye usta öğreticilere birer tane dükkan tahsis etmiş. Onlar ve öğrencileri orada ürünlerini ücretsiz olarak sergileyip satabiliyorlarmış. Kira da alınıyormuş onlardan. Çok büyük bir hizmet aslında usta öğreticiler için. El işlerini geliştirmek ve onlara faydalı olabilmek için çok hoşumuza gitti. O yüzden genelde terziler var. Ahşap işi yapanlar var. Evet, biz eşanjörü bulamasaydık Haluk bunlardan bir tane alıp arka su deposunun altına koyup onu ısıtıp öyle duş almayı düşünüyordu. Yani bence bu adam kafayı yemiş. Yok, gayet mantıklıydı. Hayır, şu andaki mantıklı. Güzel kokular geliyor ama nereden geliyor? Hı, orada yedin mi? Kolay gelsin. Burada yiyebiliyor muyuz? Burada yiyebiliyor muyuz? Paket mi veriyorsunuz? Peki şurada sandalyeye oturup yesek 2 dakika? Şurada arada 2 dakika yiyin. Tamam. Ne var? Tavuk, ciğer, et. Tavuk ciğer, et kavurma. 2 tane dana kavurma alalım o zaman. Şurada otur. Her şey olsun. Tantuni gibi mi o? Teşekkür ederiz. Rica ederim, afiyet olsun. Sen yemiyor musun? Evet.
Yeter yeter yeter. Güzel miydi kavurma? Arkasından ayranı da dipledin. Evet. İyi, afiyet olsun, yarısın. Güzel. Tabak boş görüyorsunuz. Bakalım Muğlalılar nasıl altınlar alıyorlarmış. Oo, Kurşunlu Camisi de restorasyonda. Hay Allah. İçeri sokarlar mı acaba? Aç, sağlamına sokmuyorlar. Buna nasıl soksunlar? Gördüğünüz üzere şanssızlık aradık. Başka yerleri gördük. Güzel yerleri gördük ama Kurşunlu Camisi restorasyondaymış. O yüzden kapalı. Ama Muğla bizim çok sık geldiğimiz bir yer. Gene geliriz, gene görürüz inşallah. Şu anda Muğla'nın Saat Kulesi'nin altındayız. Her ne kadar kulede bu tarafta saat olmasa da altta bir tane saatçi var. Buradaki saat de duruyor. Burası tarihi bir kule. Ama altına saatçi dükkanı yapmaları çok manidar olmuş. Bir zamanlar burada bir de çeşme varmış. Tam kedinin fareyle oynadığı gibi bu işte. Hayat maalesef karavanda her zaman çok güzel geçmiyor. Biz yeni yıldan hemen önce, yani 31 Aralık'ta Marmaris'e tam inerken radyatörümüzde bir sıkıntı oldu. Bir anda sıcaklık fırladı. Yani arabanın harareti bir anda fırladı 130 dereceye. Hemen Haluk kenara çekti arabayı. Soğuttuktan sonra arabayı Marmaris'e gittik. Radyatör tıkanmış, radyatör değişti. Bir problem yoktu. Kaç gündür iyiydik. Muğla'daydık 2 gündür de. Dün Muğla'da mobilyalarımız yapıldı biliyorsunuz. Bugün Muğla'nın içini bir gezelim dedik. Arabayı kenara park ettik. Geri döndüğümüzde su ışığı yandı. Su bitmiş. Bir şekilde akmış gitmiş içindeki su. Haluk tekrar ona su koydu ama altına bir baktık, ufakta bir yağ akıntısı var. Sağ olsun Nezih Bey servis fixe getirdi bizi yapılsın diye ama artık akşam olmuştu ve pandemi nedeniyle sabah 10 ve akşam 5 arasında çalışıyorlar. Arabada çok sıcak olduğu için soğuması gerekiyordu 3-4 saat. O her zaman güzel deniz kıyılarında, orman kıyılarında, çok güzel yerlerde yaptığımız kamplarımız, gece konaklamalarımız bugün burada. Servis Fix'in önündeyiz. Yapacak bir şey yok. Bu gece de Servis Fix'in bahçesinde konaklıyoruz. Çünkü arabamızın sabah buraya geldiğinde soğuk olması gerekiyor. Bir yere gidip düzgün bir konaklama yapmış olsaydık eğer, sabahleyin gelip burada 3 saat daha durup arabanın soğumasını bekleyecektik. Mantıklı olan buydu. Artık dışarıyı görmeyeceğiz. Zaten hafiften de yağmur atıştırıyor. En güzeli bu geceyi içeride geçireceğiz. Hayat karavancılar her zaman güzel değil. Arada bir de böyle şeyler oluyor. Bu da karavancılığın cilveleri. Peki karavancılığın cilvelerinde cilveli Haluk ne yapıyor? Şu aradaki koltuğumuzu açtık. Yatağımızı birazcık yarım olarak yaptık. Ayaklarımızı uzattık. Video seyrediyorduk. Hello People'a yorum yazıyorsun. Evet. Peki. Hadi bakalım ne cevap verecekler. Akşamları karavanda vakit nasıl geçiyor? Böyle mısırlar patlatılıyor, ayaklar uzatılıyor ve Netflix seyrediliyor. Bu ne? Star Trek. Sinema keyfi.